Arkadaşlar bu derste Gradient Map aracını kullanarak Photoshop'ta parlaklık temelli maskeleri nasıl kolay ve hızlı bir şekilde elde edebileceğimizin özel bir yöntemini göreceğiz. Arkadaşlar hiç kuşkusuz ki Photoshop'un en önemli konularından biri maskeler. Maskeler sayesinde yaptığımız etkinin fotoğrafın tamamını etki etmesi yerine sadece istediğimiz ya da bizim belirlediğimiz alanı etki etmesini sağlayabiliyoruz. Photoshop'ta maskeleme demek belli bir kritere bağlı seçim yapma anlamına geliyor. 4 farklı maskeleme türü var diyebilirim kabaca. Birincisi tabii ki manuel olarak, yani fırça yardımıyla seçim içinde olmasını istediğiniz alanları belirleyebilir ya da yine fırçayla seçim dışı olmasını istediğiniz alanları manuel olarak belirleyebiliyorsunuz. İkinci bir maskeleme kriteri de renk temelli bir maskeleme. Örnek veriyorum, fotoğraftaki sadece kırmızılara etki etsin. Yani yaptığım işlem, örnek veriyorum, fotoğrafta sadece yeşillere etki etsin. Bu maskeleme türü renk kriterli ya da renk temelli bir maskeleme diyebiliriz. Üçüncü maskeleme kriteri de arkadaşlar saturasyon temelli. Yani fotoğrafta sadece satürasyonu yüksek olan alanlara etki etsin ya da sadece satürasyonu düşük olan alanlara etki etsin gibi bir kriterleme yapabiliriz. Son olarak da arkadaşlar parlaklık temelli maskeleme işlemi gerçekleştirebiliriz. Aralarında en sık kullanılanı parlaklık temelli maskelemedir. Bu özellikle manzara fotoğraflarında, hatta farkında olmadan siz bile çok sık kullanıyorsunuz. Bu şu anlama geliyor: fotoğraftaki parlak alanlara veya gölgeli alanlara seçmeli bir şekilde etki etmek anlamına geliyor. Örneğin bu fotoğrafa yaklaşıyorum. Ben bu modelin yüzüne etki edecek bir renk efekti uygulamak istersem ne yapmam lazım? Fotoğrafın tamamını etki etmeyeceği için modelin yüzünü seçim içine alan, geri kalan alanı maskeleyen eşittir seçim dışı bırakan bir maskeleme işlemi gerçekleştirmem lazım. Fakat burada saçlar vesaire olduğu için bu işlem oldukça zaman harcatacaktır ve biraz da zor olacaktır. Fakat bu tarz görsellerde şöyle baktığınızda modelin yüzüne düşen saçlardan çok daha parlak ve arka plandaki alanlardan çok daha parlak. Yani saçlar, kıyafetler ve arka plan modelin yüzüne göre çok daha karanlık. Benim seçim yapmak istediğim alan, modelin cildi, yüzü, elleri geri kalan alanlara göre daha parlak. İşte ben bu zıtlıktan yararlanıp parlaklık temelli bir maskeleme yaparsam manuel maskeleme işlemiyle uğraşmadan modelin yüzüne doğrudan etki edebilirim. Parlaklık temelli bir maskeleme yapmanın birden fazla yolu var, her şeyde olduğu gibi. Bunları programlar, pluginler, action'lar yardımıyla yapabiliyoruz. Bu gerçekten önemli bir konu. Özellikle manzara fotoğraflarında çok sık kullanılıyor. Ben bugün size parlaklık temelli bir maskenin ne olduğunu ve Gradient Map ile belki de hiç kullanmadığınız bir şekilde hızlı ve ön izleyebileceğiniz şekilde parlaklık temelli maskelerin nasıl oluşturulacağının özel bir yöntemini göstereceğim. Bu dersin konusu tam olarak bu arkadaşlar. Maskeleme girişinden sonra konuya biraz derinden devam edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle basit bir şekilde parlaklık temelli bir maske oluşturmak için bir tane Gradient Map oluşturuyorum. Gradient Map'in kendisini seçtikten sonra buradaki renk skalasına tıklıyorum ve Gradient editörü aktif hale getiriyorum. Buradaki renkler birbirimizden farklı olabilir. Burayı resetleyebilirsiniz. Buradaki ikona tıklıyorum ve Reset Gradients diyerek bu skalayı tamamen resetledim. Burada siyahtan beyaza giden bir gradient seçtim. Şimdi altın bilgi şu arkadaşlar. Photoshop'ta bu görüntüleme alanı içerisinde gördüğünüz her görüntüyü uygulayacağınız adjustment layer'lara maske olarak tanımlayabilirsiniz. Ben de Gradient Map aracında siyahtan beyaza giden bir gradient seçtim. Yani renklerden arındırılmış, sadece parlaklığı görebileceğim bir görüntü seçtim. Ve bu gradientin buradaki çubuklarıyla oynama ve bunları canlı bir şekilde ön izleme esnekliğinden yararlanarak elde ettiğim ve neticesine ulaştığım görüntüyü maske olarak
birazdan uygulayacağım adjustment layer'lara tanımlayacağım. Dersimiz tam olarak bunun üstüne kurulu. Yani biz gradient map'i renk efekti vermek vesaire için kullanabiliyoruz ama gradient map neticesinde elde ettiğimiz görüntüleri birazdan öğreneceğimiz tüyo ile maske olarak da kullanabiliriz. Ben modelin yüzünü seçim içinde bırakacak, geri kalan alanı seçim dışı bırakacak bir maskeleme yapmak için buradaki siyah çubuğu şöyle sağa kaydırıyorum. Böylece siyah alanlar daha siyah oluyor. Modelin yüzü daha seçim içinde olması için buradaki beyaz çubuğu sola kaydırıyorum ve modelin yüzü daha beyaz oluyor. Beyaz alanlar maskelemede her zaman seçim içinde olan alanları ifade ederken siyah alanlarda maskelenen alanları yani seçim dışı olan alanları ifade eder. Böylece ben basit bir gradient map oluşturarak siyahtan beyaza giden görüntüyü editledim ve kıyafetlerin tam siyah, işte modelin yüzünün tam beyaz olduğu bir görüntü elde ettim. Buraya kadar maskelemeye dair hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra yapacağımız işlem bu görüntüyü maske olarak kullanabilme üstüne kurulu. Az önce de ifade ettiğim gibi Photoshop'ta bu görüntüleme alanı içerisinde gördüğünüz her görüntüyü bir maske olarak tanımlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Channels kısmına gidiyorsunuz ve CTRL tuşuna basılı tutarak. Bakın CTRL tuşuna basılı tuttuğunuzda mouse'unuzun imleci seçim işaretini de kapsayacak şekilde farklı bir ikona bürünüyor. Channels kısmındayken CTRL tuşuna basılı tutarak RGB'ye bir kez tıklıyorum. Ve bakın karıncalanma görüntüsü ortaya çıktı. Ve Layers'a tekrar geri dönüyorum. Artık Gradient Map ile işim kalmadı. Ben sadece Gradient Map'i uygun siyah beyaz dağılımı oluşturmak ve bunu bir seçim yapmak için kullanmıştım ve artık gizleyebilirim. Background Layer'ıma geri döndüm. Örnek veriyorum, bir tane Solid Color oluşturacağım ve bunu maske olarak tanımlayacağım. Şimdi aktif olan seçimi arkadaşlar oluşturacağınız Adjustment Layer'a maske olarak tanımlamak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece seçim aktifse bundan sonra oluşturacağınız bir Solid Color'a otomatikmen aktif olan seçim maske olarak tanımlanacaktır. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben burada cilde biraz sarı renk vermek istiyorum. Örnek veriyorum. Burada şöyle bir değer girdim. OK dedim ve bunu daha yumuşak olması için soft light yapıyorum. Bakın fotoğrafa yaklaşıyorum. Şu an hiçbir seçim yapmadım. Saçları seçmedim. Kıyafeti seçmedim. Ama bakın kıyafete etki etmiyor. Saçlara etki etmiyor. Açıp kapattığımda sadece yüze yani parlak olan alanlara etki eden harika bir maskeleme işlemi gerçekleştirdik. Basit bir şekilde. Alt tuşuna basılı tutarak Solid Color'a atadığım maskeyi hızlı bir şekilde görüntüleyebilirim. Maskeyi görüntülediğim bu görüntüden geri çıkmak için Solid Color'ın kendisine tıklamam yeterli. Böylece arkadaşlar işte teferruatlı işlerle uğraşmak yerine Gradient Map'te canlı bir şekilde ön izlediğiniz görüntüyü maske olarak tanımlamak bu kadar basit. Saniyeler içinde parlaklık temelli maskeleri oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi renk efektini gölgeli alanlara da farklı bir ton uygulayacak şekilde devam ettirelim. Öncelikle gölgeli alanları seçim yapmam gerekli. Bu seçimi yapmama yardımcı olacak Gradient Map'i tekrar aktifleştirdim ve çift tıklayarak özellikler menüsünü açtım. Buradaki görüntüde parlak alanların seçim içinde olduğunu beyaz renkle boyanmasından anlıyorum. Gölgeli alanlar ise siyah renkle boyandığı için seçim dışı. Benim şimdiki yapacağım renk efekti gölgeli alanlara etki etmesini istediğim için bu görüntünün tam tersi olmalı. Yani gölgeli alanları beyazla boyayıp seçim içine alacak. Şu an parlak olan alanları da siyahla boyayıp seçim dışında bırakacak. Bunun için tek yapmanız gereken şey Gradient Map'teki Reverse'e bir kez tıklamanız olacaktır ve tam tersi olacak şekilde bu görüntüyü ters çeviriyor. Şimdi gelelim tekrar Gradient Map'e tıklıyorum bu görüntüyü editlemeye. Bakın buradaki çubukları birbirine yaklaştırmanız demek siyahları daha siyah, beyazları daha beyaz yapar.
Yani seçimi daha keskin hale getirir. O yüzden buradaki cildi tamamen devre dışı bırakmak için buradaki siyah çubuğu sağa kaydırıyorum. Ve cilt artık tamamen birazdan yapacağım renk efekti işleminden etkilenmeyeceğini siyahla boyanmasından anlıyorum arkadaşlar. Beyazları biraz daha beyaz yapmak için bunu da sola çektim. Şöyle fotoğrafı kaydırayım, daha rahat ön izleyin. İkisini yan yana koyuyorum. Siyahları daha siyah yapıyorum. Burada beni yorabilecek saçlara, saç uçlarına özellikle dikkat ediyorum. Şu şekilde bir görüntü sanırım benim için ideal. Saçlar, eller, cilt oldukça devre dışı. Saçlar biraz seçim içinde. Bunu da manuel olarak birazdan devre dışı bırakacağız. Okey dedim. Oluşturduğum bu görüntüyü seçim yapmak çok basitti. Channels kısmına gidiyorum. CTRL'ye basılı tutarak RGB'ye bir kez tıklıyorum. Ve karıncalanma görüntüsü oluşturduğu için artık Gradient Map ile işim kalmadı. Onu rahatça gizleyebilirim. Bir alttaki layer'a geçtim. Bunun üstüne bir tane bu sefer gelin Hue Saturation Adjustment layer'ı oluşturalım. Hue Saturation Adjustment layer'ına tıkladıktan sonra şu an seçim içinde olan bu karıncalanma görüntüsü otomatikman bu layer'a maske olarak atanacak. Yapacağımız işlem gerçekten çok basit. 10-15 saniyenizi alacak. Bu yüzden bunun mantığını öğrenmekte gerçekten arkadaşlar fayda var. Hızlı bir şekilde etki etmesini istediğiniz alanları nokta atışı olarak seçebilirsiniz böylece. Bakın alt tuşuna basılı tutarak oluşturduğum maskeyi görüntülüyorum. Cilt tamamen devre dışı ve arka plandaki gölgeli alanlar beyazla temsil edildiği için seçim içinde. Gelin arkadaşlar Hue Saturation'un bu sefer Colorize diyerek her tarafı tek renge çeken bu özelliğini kullanalım. Buradaki Hue değerini hafif yeşil olacak bir şekilde kullanmak istiyorum. Bakın satürasyonu da biraz artırayım şu şekilde. Fakat yaklaştığımda gördüğüm senaryoda hafif bir bozukluk var. Bunun nedeni arka plandaki gölgeli alanların parlaklık değeriyle saçlar aynı olduğu için saçlar da yaptığım bu renk efektinden etkileniyor. Ben saçların hala kızıl kalmasını istiyorum. Bu yüzden ikisi aynı parlaklıkta olduğu için renk efektinden etkileniyor. Bu saatten sonrasını manuel olarak arkadaşlar devre dışı bırakabilirim. Bunun için B'ye basıp fırçamı alıyorum. Buradan %50 gibi bir sertlikte fırça belirliyorum. Opacity %100, flow değeri %40 olacak şekilde uygun bir fırça ayarı belirledim. Bakın arkadaşlar, layer'ın kendisini değil, maskesini seçtikten sonra uygun fırça ayarlarınızla burada siyah renkli fırçanızla bu maskeyi boyamanız gerekiyor. Siyah renkle boyamak, boyadığım alanları seçim dışı ya da bu adjustment layer'ın etkisi dışında bırakmak anlamı taşıyor. Bunun için bu maskeyi seçiyorum ve burayı saçı hızlı bir şekilde siyahla boyuyorum. Altta zaten uygun bir maske olduğu için böyle çok inanılmaz özenmenize gerek yok. Hızlı bir şekilde biraz fotoğrafa yaklaşıyorum ve şuraları seçim dışı bırakacak şekilde siyahla boyuyorum arkadaşlar. Hatta şuralardan da biraz alabilirim. Cilde düşen ufak noktalar varsa bakın hiçbir şekilde ekstra böyle inanılmaz bir özen göstermenize gerek yok. Saniyeler içinde aşağıdaki maskeden şöyle kabaca almanız zaten bunu gayet güzel gösterecektir. Şöyle aldık, bakıyorum ekstra bir alan var mı diye. Yok. Gayet güzel gözüküyor. Ve şuralara çıkardım. Şöyle bakıyorum. Şurada sanırım biraz eller var. Bunları da şöyle belki küçük bir iki dokunuşla devre dışı bırakabilirim. Yani biz parlaklık maskelemesiyle büyük işi hallediyoruz. Eğer ihtiyaç varsa manuel olarak da maskemizi her zaman editleyebiliriz. Bunları da küçük olarak devre dışı bıraktım. Bakın şu an Hue Saturation layer'ını açıp kapattığımda gayet güzel bir etki arkadaşlar. Şimdi bunu editlemeye devam edelim. Şu an öncesi sonrası gayet güzel gözüküyor. Size şöyle küçük bir tüyo göstermek istiyorum. O tüyo da şu arkadaşlar. Ben burada neye göre yeşil veya yeşilimsi bir tonu arka plana eklediğimi size aktarmak. Örnek veriyorum, şu fotoğrafa baktığınızda ilk dikkat çekici nokta saçlar. Çünkü kızıl ve ben buradayım diyen bir görüntüsü var. Bunun için
kızıl saçlarla uyumlu olabilecek bir tonu arka plana eklemek bu fotoğrafın tamamının güzel algılanmasında önemli bir etken. Hem de arka plana ekleyeceğiniz ton kızıl saçların daha da ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bunu belirlemek için şöyle yapıyorum. Burada herhangi bir adjustment layer'ın kendisini seçtikten sonra, yani maske seçili olmayacak, adjustment layer'ın kendisi seçili olacak herhangi bir tanesinin. Buradaki iki tane rengimiz var ya, onlardan herhangi birine tıklayın ve Color Picker aracı bizim için aktif olacaktır. Gidiyorum, saçın en parlak alanından değil, en gölgeli alanından değil, orta tonlarından bir örnek alıyorum. Örneklem alırken en üstteki örneklem alma ayarlarıma da dikkat edin. Bunu da atlamayalım. 11'e 11 ve Current and Below seçili bende. Sizde de öyle olması gayet ideal olacaktır. Saçın orta tonlarından bir örnek aldım ve buradaki kodu kopyalıyorum. OK diyorum. Daha sonra tarayıcıma geçiş yapıyorum. Bakın, Google'a yazdığınızda Adobe Color diye Adobe Color'ın renk teorisiyle ilgili sitesine ulaşacaksınız. Bunu çok sık kullanıyorum ben. Renkleri hani öyle kafama göre ben bunu sevdim, ben bunu hoşuma gitti tarzı değil de ya bunun bir mantığı, göze hoş gelen bir teorisi var. Buna mümkün olduğunca uymakta fayda var arkadaşlar. Ve buradan complementary, yani tamamlayıcı renklere gidiyorum ve ortadaki rengi az önce kopyaladığım kodu yapıştırıyorum. Bakın, bu saç rengiyle uyumlu olabilecek ton sağda gözüküyor. Soldakiler bu rengin gölgeli veya daha parlak oluşlarını gösteriyor. Bununla uyumlu olabilecek renk mesela buymuş. O yüzden ben yeşil renk enjekte ettim gölgeli alanlara. Tekrar bunu kopyalıyorum ve Photoshop'a geliyorum. Arka plandaki etkiyi biraz daha artırmak için Solid Color'la bunu güçlendireceğim. Bir tane Solid Color oluşturdum. Adobe Color'dan kopyaladığım renk kodunu buraya yapıştırıyorum ve OK diyorum. Şimdi yine Solid Color'ı arka plandaki gölgeli alanlara etki etmesini sağlamak için tekrar maske oluşturmak yerine Hue Saturation Adjustment layer'ında oluşturduğum maskeyi alt tuşuna basılı tutarak Solid Color'a kopyalıyorum arkadaşlar. Böylece tek bir maske ile kopyalama yapıştırma işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi Solid Color'ın harmanlama modunu normalden Soft Light'a çekeceğim. Ama çekmeden önce bakın, maskemizin ne kadar doğru çalıştığını görebiliyorsunuz. Ciltler, saçlar ve eller hiçbir şekilde etkilenmiyor. Ve ben bunun harmanlama modunu Soft Light'a çekiyorum. Bakın, şöyle açıp kapattığımda çok küçük de olsa bir etkisi var. Buna çift tıklayarak, şimdi illa %100 oradaki nokta atışı kodu yazmak yerine şimdi bunun üstünde oynamak çok daha mantıklı. Şöyle hafif tonlarını fotoğrafınıza uygun olabilecek şekilde değiştirebilirsiniz. OK dedim. Bakın, Hue Saturation'la yaptığım rengi, yeşilliği Solid Color'ı Soft Light harmanlama modunda kullanarak destekledim. Böylece çok daha güçlü bir etki elde ettim arkadaşlar. Bakın, şimdi gelelim başa. Cildimiz böyleydi. Sönük ve cansızdı. Bir tane Soft Light harmanlama moduna sahip renk oluşturdum ve bunu cilde etki edecek şekilde enjekte ettim. Ardından bununla tamamlayıcı olacak şekilde etrafı yeşil hale getirdim ve bu yeşilliği Soft Light harmanlama moduna sahip Solid Color'la destekledim. Bakın, burada bizi kolaylaştıran şey bu videonun asıl konusu. Yani burada renk efektleri konusunda istediğinizi yapabilirsiniz ama asıl konu bu maskeleri oluştururken zaman harcamamamız ve efor sarf etmememiz üstüne kurulu. Son olarak size güzel bir tüyo daha göstermek istiyorum. Bakın, buradaki saç bu fotoğrafın en önemli noktası. Ben saça parıltı eklemek istiyorum. Bunun için tekrar saçın parlak alanlarını seçim içine alan bir seçim yapmam lazım. Seçim yapmak için gerekli olan Gradient Map'i tekrar aktifleştirdim ve çift tıkladım. Şu an Gradient Map gölgeli alanları seçim içine alacak şekilde kurgulu, reverse'ü kaldırarak parlak alanları seçim içine alacak şekilde kurgusunu değiştiriyorum. Gradient Map'e tıkladım ve parlak alanları bu sefer sadece saça odaklanıyorum. Saçtaki parlayan alanları beyazla temsil edecek bir görüntüye ulaşmaya çalışıyorum ve siyah alanları da siyahla temsil etsin. Bakın şöyle, yani saçın parlak alanlarını beyazla gösterildiği bir görüntü. Ne burada yüz umurumda ne de kıyafetler. Sadece saça odaklanıyorum. Şöyle gayet ideal gözüküyor.
OK dedim. Şimdi bu görüntüyü maske olarak kullanmak istiyorum. Channels'a gittim. CTRL tuşuna basılı tutarak RGB'ye bir kez tıklıyorum. Ve Gradient Map'i artık gizledim. Bir alttaki layer'a geçtim. Ve buradan Curve'ün kendisini tıklayarak oluşturdum. Şu an Curve'e tanımlı bir tane maske var. Ve buradan harmanlama modunu saçlara parıltı eklemek için Linear Dodge'a getiriyorum. Bakın bugünlerde çok fazla harmanlama modu kullanıyoruz. Bunların ne işe yaradığını böylece kullanım esnasında uygulama içerisinde öğrenmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Linear Dodge hem satürasyonu artırıyor hem de parlaklığı artırıyor ve saç gibi alanlarda parıltı eklemeye oldukça yardımcı bir harmanlama modu. Fakat bu Linear Dodge sadece saça etki etmiyor. Bakın seçim içinde olan şu an beyazla gösterilen her yere etki ediyor. Ben ne yapmam lazım? Bunu istemediğim alanlarda devre dışı bırakmam lazım. O yüzden buradaki curse'ü CTRL-G yaparak seçim içine alıyorum. Curse'ü grup içine aldıktan sonra gruba bir tane maske atıyorum ve maskeyi CTRL-I yaparak ters çeviriyorum. Böylece bu grubun maskesini ben boyayacağım. Yani etrafı boyamayacağım. Sadece saçı boyayacağım. Aşağıdaki curse neticesinde sadece boyadığım alanlar etkilenecek. Grubun siyah maskesini beyaz fırçayla boyayacağım. B'ye bastım. Yumuşak uçlu bir fırça seçtim. %100 opacity, %10 gibi bir flow layer ile saçın parlak alanlarını boyayacağım. Bakın şurada saçın parlak alanlarını şöyle üstünden birkaç defa geçmeniz bile burada parıltı eklemeye yetecektir arkadaşlar. Arkadaşlar burada curve'ün maskesini tekrar geri dönüp de editleyebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Oluşturduğumuz maskeyi görüntülemek için curve'ün maskesini seçtim. Alt tuşuna basılı tutarak bir kez tıklıyorum. Maskeyi şu an görüntülüyorum. Bunu editlemek için klavyeden CTRL Manisa tuşuna bir kez basmanız yeterli olacaktır. Böylece maskeyi doğrudan bir şekilde editlemenize imkan verecek Curves panelini aktif hale getiriyor. Parlak alanları daha parlak, siyah alanları daha siyah yapabilirsiniz. Veya orta noktadan tutarak bu Curves'ün genel maskenin genel parlaklığını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani maskelerimizi sonradan ön izleyerek bunları CTRL-M ya da CTRL-L kısa yollarını kullanarak Curves ya da Levels'la tekrar parlaklık dağılımına müdahale edebiliyoruz. Bakın şu an maskeyi ufakça değiştirdim. Ayrıca bir hatırlatma da şu. Tekrar alt tuşuna basılı tuttum ve maskeye çift tıkladım. Maske özelliklerini panelini açtı. Burada feather değeri var. Feather değeri bakın bu tarz keskin geçişler yerine bu geçişleri yumuşatmaya olanak tanıyor. Aslında maskeye sonradan bir blur atma işlemi gibi düşünebilirsiniz. Ben burada feather değerini 5 piksel gibi bir değer yapıyorum. Böylece bakın saç telleri kayboluyor. Kaba bir hacim şeklini alıyor. Böylece parlaklık eklerken böyle ince ince saç tellerine parlaklık eklemek yerine güzel hacimli bir parlaklık görüntüsü oluşacak. Şimdi artık maskeleme görüntüsünden çıkmak için Curve'ün kendisine bir kez tıklıyorum ve grubun maskesine geri gidiyorum. B'ye basıp fırçamı aldım ve istediğim alanı arkadaşlar %10 gibi bir flow değeriyle tekrar istediğim gibi şu an boyayabilirim. Böylece saça istediğim alanlara seçmeli bir parıltı ekleyebilirim. X'e basıp arkadaşlar siyah ve beyaz renk arasında geçiş yaparım. X'e basıp siyah ve beyaz arasında geçiş yaptığımda siyahla boyarsam da o alanları çıkartır. Flow değerini %5'e düşürüyorum. Bakın şu alanda mesela aşırı var. Burayı %5 flow değeriyle azaltıyorum. Şurada da aşırı var. Şuraları şöyle normale çekiyorum diyebilirim. Şurada da bir aşırı parlama var. Bunları da alıyorum, dengeliyorum. Şu an açıp kapattığımda, bakın şuraya tıklıyorum, açıp kapattığımda saça güzel bir parlaklık eklendi. Burada Curve'ün kendisini seçtim. %70 gibi abartılı olmayan bir değere tekrar çekiyorum. Fazla yapmaktansa az yapmak her zaman idealdir. Saç parıltı diyorum buna da. Ve şöyle uzaklaşıyorum. Bakıyorum. Gayet yeterli miktarda bir parıltı eklemiş. Dilerseniz Curve'ün kendisini de seçip burada hafifçe bir parlaklık artırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Ya da dediğim gibi opacity ile biraz daha oynayabiliriz. Şöyle ideal bırakıyorum videoda daha net belli olması için. Şimdi başa dönelim ve yaptığımız işlemleri ön izleyelim arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Birinci aşama olarak ben burada cilde ayrı, arka plana ayrı bir renk efekti uygulamaya karar verdim. Seçim yapmak yerine otomatik bir seçim gerçekleştirmeme imkan tanıyacak bir kriter olup olmadığına baktım. Ve cildin çok daha parlak, saçlar ve arka planın kıyafet de dahil olmak üzere çok daha karanlık olduğunu gördüm. Ve parlaklık temelli bir maske yapmaya karar verdim. Karar aşamasını geçiyorum. İkinci aşama, bunu en kolay ve hızlı bir şekilde nasıl yapılabileceğini düşündüm. Gradient Map ile hem canlı ön izleyerek hem de maskeleri istediğim zaman editleyebileceğim bir görüntüyü oluşturarak Gradient Map'te oluşturduğum siyah beyaz görüntüyü maske olarak yeni oluşturduğum Adjustment Layer'lara tanımladım. Böylece istediğim alanlara direkt nokta atışı bir şekilde etki edebildim. Bakın cilde Soft Light harmanlama moduna sahip basit bir Solid Color uyguladım ve oraya renk enjekte ettim. Ardından fotoğrafın gölgeli alanlarını seçerek oraya da Hue Saturation ve Colorize yöntemini kullanarak renk enjekte ettim. Bu rengi neye göre belirlemiştik? Tamamlayıcı renk teorisine göre hakim veya baskın olan kızıl renkten referans olarak bunun zıttı olan yeşilimsi bir ton belirledim ve bunu colorize diyerek buraya enjekte ettim. Bunu daha güçlü hale getirmek için tekrar bir tane solid color oluşturdum ve bu solid color'ı burada küçük editlemelerle tekrar fotoğrafıma enjekte ettim. Ayrıca fotoğrafıma saçlara parıltı eklemek için yine bir seçim gerçekleştirdim ve buradan Linear Dodge harmanlama moduna sahip bir curve'sü uygun maskeye yapıştırdım. Maskeyi değil de grubun maskesini boyayarak sadece saçlara etki etmesini sağlamış oldum arkadaşlar. Ve bu klasörü açıp kapattığımda sadece saçlara etki eden bir görüntü var. Bunun opasitesini biraz daha düşürmek gerekli. %60 daha ideal duruyor. Açıp kapatıyorum. Gayet güzel. Artık Gradient Map ile herhangi bir işim kalmadı. Hepsini grupluyorum ve renk efekti diyorum. CTRL 0 yaparak fotoğrafımı ekrana sığdırdım. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Yaklaşık 2-3 dakikanızı ayıracağınız bu yöntemle çok kolay ve hızlı bir şekilde fotoğraflarınıza renk efekti verebilirsiniz. Öncesi, sonrası. Biraz daha yaklaşıyorum. Öncesi, sonrası. Yaptığınız her renk efekti tek başına hiçbir anlam ifade etmiyorken kombinasyonlar neticesinde o rengin nasıl algılandığı değişebiliyor. Örnek veriyorum, şu sarı renk en başta saçma duruyorken bu sarı rengin etrafına onu destekleyecek bir yeşil eklediğinizde veya mavimsi bir ton eklediğinizde işlerin rengi değişiyor arkadaşlar. Hiçbir şeye tek başına bakmayın, bütüne bakın ve adım adım gidin. O yüzden renk efekti konusunda nereye gideceğinizi bilirseniz yaptığınız aşamalarda tek bir aşamadan sonuç almaya uğraşmak yerine, tek bir adjustment layer'dan inanılmaz bir sonuç almaya uğraşmak yerine fotoğrafa uygulayacağınız tüm işlemler neticesinde bir sonuç almaya odaklanırsanız işler sizin adınıza çok daha kolay ve güzel hale gelecektir. Öncesi, sonrası. Biraz daha yaklaşıyorum. Öncesi, sonrası. Şöyle uzaktan bakalım. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Gayet güzel, tadında bir renk efekti. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bugün arkadaşlar Gradient Map ile parlaklık temelli maskeleri hızlı ve kolay bir şekilde aynı zamanda canlı olarak ön izleyerek nasıl oluşturabileceğimizin özel bir tüyosunu gördük. Gerçekten yine özel bir video oldu. Ayrıca Udemy'deki eğitimlerimizde bunun gibi birbirinden farklı özel tüyolar var. Bu eğitimleri alarak hem YouTube'daki eğitimlerimizin devamlılığına katkı sağlayabilirsiniz hem de Photoshop'u derinlemesine öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.